Keymo kanalından herkese merhabalar. Bugün yine gördüğünüz gibi iki tane mouse'u karşılaştıracağız. Gördüğünüz gibi neredeyse ebatlar olarak birbirinin aynısı oldu. Hatta dışarıdan şöyle baktığınız zaman ya bu ikisi aynı mouse mu diyebileceğiniz iki mouse'tan bahsedeceğiz. Halbuki sizin bildiğiniz iki tane çok meşhur marka. Bir tanesi HK Gaming Mira M modeli. Bir tanesi de G-Wolf HTM modeli. Belki telaffuzlarında yanlışlık yapmış olabilirim. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki bu iki mouse da Çin yapımı arkadaşlar. Çin yapımı olduğu için zaten birbirlerini taklit etmişler. İlk bu tasarımı çıkartan tabii ki de G-Wolf 2019 senesinde. HK Gaming'de arkadaş sen demiş bu pazardan fazla payını aldın. Birazcık da ben seninkini alayım diyerek 2020'de birebir aynı mouse'u çıkartıyor. Fakat dediğim gibi ebatlarda birazcık böyle bir farklılıklar var. Onun haricinde zaten şöyle dışarıdan baktığınız zaman tamamıyla aynı. Tabii ki detaylara geçeceğiz ama ilk önce dilerseniz sizlere kutu içeriğini göstermek istiyorum. Çünkü büyük bir ihtimal fiyat farkı da buradan doğduğundan dolayı hemen başlayalım. HK Gaming'den başlayacağım. HK Gaming'de şöyle iki tane 3M'in alt skatezleri mevcut. Hemen grip teyplerimiz geliyor ve bir tane daha grip teypimiz var ve kutumuz aynı zamanda bildiğiniz üzere karton kutu. Yani şöyle geldiği zaman tok bir karton kutu. Bunlar da çok kalitesiz değil kesinlikle. Bakın 3M aynı şekilde. Diğer alt skatezlerimiz de 3M markası. Sadece bir tık bana böyle ince geldi. Ben ince bildiğiniz üzere skatezleri çok sevmiyorum. Ama yani fiyatına göre ne diyelim uygun diyelim. G-Wolf'un kutu içeriğine gelecek olursak ilk önce kutusu sert karton. Hemen onun içerisinde şöyle metal bir kutu geliyor. Metal bir kutunun içerisine de arkadaşlar şu zarfın şöyle gösterelim. Şu zarfın içine bakın neler doldurmuşlar. Birincisi mouse'umuzun altı delikli olduğu için mouse'umuzun altına koyacağımız şöyle bir yapışkanımız mevcut. Bir tane temizlik için fırça. Çok tasvip etmiyorum kullanmanızı. Genellikle domuz fırçası oluyor bunlar. Ama sonuçta bir tane koymuş bu şekilde fırça. Bitti mi? Devam ediyoruz. Hemen şöyle grip teyplerimiz geliyor. Yine 3M. Yine çok kaliteli değil. İnce grip teypler ama yine de idare eder. Her ikisi de 3M. Skatezlerimiz gelsin. Yine skatezlerimiz burada mevcut. Bunlar da 3M tarzında. Yedek switchlerimiz var burada. 2 tane yedek switchimiz koymuş. Omron. Ve burada da yedek kablomuz mevcut. Hangi rengi alırsanız alın. Sadece bu renk yedek kablo çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu biraz garip olmuş. Hani rengine göre. Ben o yüzden beyazı seçtim doğru söylemek gerekirse. Devam ediyorum. Ve bir tane de şöyle plastik yani çok dandik tabii ki de bir plastik. Kaliteli bir plastik çanta yapmışlar. G-Wolf kutusunun içeri bu. Şimdi kutu karşılaştırmasına bakarsak kesinlikle G-Wolf kazandı. Ama G-Wolf'u bildiğiniz üzere bu 1000 lira ise bu da 500 lira. Yani ona göre bir kıyaslama yapın lütfen. Burada arkadaşlar ortak özellikleri söylüyorum. İkisinin sensörü de 3360 sensör. 3360 sensör nedir? Bize nasıl bir veri sunar? 50G ivme, 250 IPS, 12000 dpi, 1000 Hz raporlama. Switchlerimize gelecek olursak Mira M2 50 milyon Omron, G-Wolf HTM modelinin ise 20 milyon Omron tuşlara sahip. Şimdi burada böyle G-Wolf aşırı derecede çok sempatik bir şey kazandı. Türkiye'de YouTube'lardan böyle millet gaza getiriyor. Arkadaşlar G-Wolf'ün 2 modelinde Omron kullanılıyor. Sonrasında ise TTC modelleri kullanılıyor. Bilginiz olsun. Yani TTC diyorlar yok altın bilmem ne şu bu karıştırıyorlar. Bilginiz olsun. HTM, HTS sonra bir tane daha böyle Ergo modeli var. Onu şimdi modelini hatırlayamadım. Onda da Omron kullanılıyor bilginiz olsun. Her ikisinin kablosu da örme, parakort kablo ve 1.8 metre uzunluğunda. Bir de Mira M 63 gramken G-Wolf HTM modeli 65 gram ağırlığında. Eski yerimize geçelim. Şimdi şu an belki diyorsunuz abi bize internetteki verileri mi ya da kardeş sen bize internetteki verileri mi anlatmak için buraya çağırdın? Bu videoyu hazırladın. Tabii ki de hayır. Ben her zaman karşılaştırmayı seven bir insanım. Zaten söylemiştim başta arkadaşlar ikisi de aynı. Hatta şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın arka taraf aynı. Ön taraf aynı. Sadece bakın yan taraflar bir tanesine delikli bir tanesine deliksiz. Bu yüzden zaten 63 gram ve 65 gram ağırlığında. Aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Niye bu videoyu çekiyorum? Birisi Razer Cobra almış. Hani bütçem 1000 TL'ydi. Bu yüzden Razer Cobra aldım demiş. Viper Mini alacağına elime de uyuyordu demiş. Zaten elime uyuyor dedi. Benim için bitti. Ben de dedim ki ya G-Wolf ve Mira M var. Aslında onlar da ucuzdu. Onlar da gayet kaliteli hem kutu içeri. Abi switchlerden dolayı almadım dedi. Arkadaşlar şu konuya bir burada açıklık getirmek istiyorum. Evet Omron switch ama her Omron switch kötü değil arkadaşlar. Yani mesela ben G502 kullandım.
Yaklaşık 9 sene abimle beraber kullandık. 9 sene mi 10 sene mi ne ya? Ya bir kere mi çift tıklamaz? Hiç çift tıklamadı. Ve artık PTF'leri gitti, skatezler gitti. Yani mouse dağılıyordu neredeyse. İşte daha yeni aldık abime. Asus Harpe'yi aldık. O zamana kadar bir kere çift tıklamadı arkadaşlar. Yani şunu diyorum, kimilerine kötü geldi diye hemen olayı kötülemeye gerek yok. İlla ki hatalı ürünler çıkıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama dersiniz ki hani hangisi daha tutuşuna güzel geldi, hangisini daha rahat ettin? Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Bence Mira M kalite bakımından sanki G-Wolf'ten düşük kalıyor. Yani ben oynadığım zaman ya da Mira M'i tuttuğum zaman daha kalitesiz hissettim. G-Wolf'u tuttuğum zaman bana daha bir tokluk verdi. Zaten ebatsal olarak biraz birbirinden farklı. HTM model G-Wolf'un bana daha yatkın. Bu biraz daha yumurta modeline kaçmış Mira M. Yalnız ne olursa olsun bu bana böyle biraz daha sağlam. Şu yanları delikli olabildiğinden dolayı olabilir. Böyle G-Wolf bana biraz daha böyle yapı olarak sağlam. HTM modeli ise Mira M ise bana böyle biraz daha böyle çıt kırıldım modelmiş gibi geldi. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Her iki modelde de herhangi bir seyahat mesafesinde sıkıntı yok. Gayet düzgün basıyorlar. Zaten gördüğünüz gibi. Onun haricinde şu DPI tuşunun üstte olup olmamasını sevenler var, sevmeyenler var. Her iki modelde aynı olduğu için üst tarafta DPI tuşlarımız mevcut. Basma hassasiyetlerine gelecek olursak HTM bana daha iyi geldi. Omron 20 milyon diye geçiyor. Bu da 50 milyon. Basması böyle biraz daha böyle zayıf geldi bana. Yani böyle bildirimi daha zayıf geldi. Ben bildirimi kuvvetli olanları daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi G-Wolf ve HK Gaming Mira M'in iki tanesinin de yazılımı burada görüyorsunuz. İşte burada bir makrolamamız var HK Gaming'de. Aynı şekilde burada da bir makrolamamız var. Yani G-Wolf'ta olanların hepsi HK Gaming'de, HK Gaming'de olanların hepsi G-Wolf'ta var. İsterseniz siz burayı durdurup daha detaylı inceleyebilirsiniz ama pek bir fark yok. Bir tek işte HK Gaming'de lighting, yani şu scroll tuşunun orada bir ışıklandırma mevcutken G-Wolf'te herhangi bir ışıklandırma mevcut değil. Daha başka bir şey de zaten yok diye düşünüyorum. Tabi siz durdurup inceleyebilirsiniz. Dilerseniz sonuca geçelim. Evet arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Burada 2023 bir mouse var, 2019 var, 2020 var. Bunların teknik verileri aynı. Sadece switchler farklı. Omron switch ile derdi olmayan, bence bilmiyorum, Razer kaç kişi alır? Yani malzeme kalitesi olarak da çok fark yok bence. Yine hafif ve ince bir malzemeden yapılma. Sadece delikli bir yapı. Mira M malzeme kalitesi olarak en düşüğü. Fakat bence Mira M'in de başka bir artısı var. Şimdi burada geldiğim zaman teknik veri anlamda aynı. Malzeme kalitesi evet bir tık farklı ama yine de ben çok böyle ağam bir fark görmüyorum. Yani evet doğru, Razer Cobra'yı böyle sıktığınız zaman herhangi bir kırtama cızırtılma yok ama yani baktığın zaman böyle çok kaliteli hissettirmiyor. Evet, G-Wolf aldığın zaman şöyle bir hafiften bir gıcırdama var. Mira M'de daha fazla bir gıcırdama var. Ama ne olursa olsun ben bunların arasından G-Wolf'u tercih ederdim. Neden G-Wolf'u tercih edeceğime gelecek olursak, yani hem shape'i benim için uygun, hem malzeme kalitesi orta seviyede, hem de Omron'da herhangi bir sıkıntım yok. Yeri gelirse Omron sıkıntı yaparsa gider değiştiririm 100 liraya. Paşalar gibi de kullanırım düşüncesindeyim. Ama bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar nereye gidiyor? Arkada abi switchlerinden sıkıntı gitmeyeyim, arkadaşın dediği gibi Razer alayım. Ya da bence Razer almak yerine, bu ben yani biraz hani normal standart görüyorum ya da uğraşmamak için yapıyorlar. Bilmiyorum nedendir. Ben olsam Mira M alırım arkadaşlar. Şimdi nedenini soracağım. Ben bunu ikinci el olarak alsam 500 liraya alırım. Gitsem switchlerini de 150-200 liraya değiştirsem istediğim switchle, bakın 600-700 lira eder. Ya 700 liraya gerçekten Razer kalitesinde, teknik veri anlamda Razer kalitesinde, switch anlamında Razer'dan aynı bir mouse elde etmiş olacağım 800 lira. Ve düşünün, her şeyini kendiniz artık öğrendikten sonra hani üzerinde deney de yapabilirsiniz bunun. Hani bir şeyler öğrenmek için yapabilirsiniz. Gider buna kendiniz buraya bir tane skatez de alabilirsiniz. 200 lira daha da onu alın. Yani canavar gibi Razer'dan çok daha böyle güzel bir mouse elde etmiş olursunuz. Bu benim şahsi düşüncem. Kesinlikle hani ben olsam bunu alırdım. Hani üzerimde oynama babından, kendimi geliştirme babından ben bu Mira M'i alırdım eğer bütçem kısıtlı olsaydı. Tabi bazı arkadaşlar da kutu hassası oluyor. Kutu hassası olan arkadaşlar da kesinlikle G-Wolf almalı. Zaten videonun başında G-Wolf'un kutusunu gördünüz. Zaten Razer'da hiçbir şey yok içinde. Yani yedek switch, herhangi bir skatez, herhangi bir grip yok. Mira M'in içinde ise 3M'in skatez ve gripleri duruyor. Yalnız dediğim gibi skatezler bana göre bir tık ince. Aynı şekilde G-Wolf'un da aynı. Bir tık ince, çabuk bitecekler gibi duruyor. O yüzden yani yine de
Ben Mira M'i alır, içine bir tane de Skatez eklerim, paşalar gibi kullanırım. Evet arkadaşlar, umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Beni buraya kadar dinleyen arkadaşlara gerçekten saygım sonsuz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eğer aklınızda herhangi bir soru varsa lütfen bana sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar dinlediğiniz için destek olmuşsunuzdur. Like atıp ya da abone olmuşsunuzdur. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.